Esselamu Aleyküm muhterem kardeşlerim. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 3,5 soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına, haksızlığa ölsem tapamam. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, tekme yerim. Adam aldırmada geç diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Kudüs ve Mescid-i Aksa sevdasıyla koşup gelen aziz kardeşlerim, burada olamadıkları için yüreği yanarak ve gözleri yaşararak ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli Kudüs sevdalıları, hanımefendiler, beyefendiler, Kudüs kokan sevgili gençler, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyor. Bu tarihi mitingimizin başta Kudüs olmak üzere zulüm altında inleyen bütün mazlumların ve mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hemen sözlerimin başında önemli bir vazifeyi de ifa etmek istiyorum. Çok kısa bir zaman içinde bu muhteşem mitingi organize eden Saadet Partimizin İstanbul Teşkilatı'na teşekkür ediyorum. Ayrıca mitingin ilanından bugüne kadar desteğini esirgemeyen Kudüs sevdalısı sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli yöneticilerini ve kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Yine bugün bu meydanı insan seli haline getiren siz kıymetli kardeşlerime teşekkürü bir vazife biliyorum. Elbette bugün burada bizimle beraber bulunan siyasi parti mensuplarına, bütün siyasi partilerimizin mensuplarına, kıymetli milletvekillerimize de yine teşekkür etmeyi bir vazife addediyorum. Bu vesileyle Kudüs'ün unutulmaz fatihi Selahaddin Eyyubi'yi, Filistin davasının en büyük müdafileri Şeyh Ahmet Yasin'i, Yaser Arafat'ı ve bu uğurda canını veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yine Gazze ambargosunu kırmak için yola çıkan, başta Furkan evladımız olmak üzere bütün Mavi Marmara şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve son olarak özünden, kimliğinden ve tarihinden koparılmış bir milleti yeniden aslına, özüne döndüren bizleri, gönüllerini Kudüs davasını ve sevdasını nakış nakış işleyen muhterem Erbakan hocamızı da rahmetle anıyorum. Muhterem kardeşlerim, inanıyorum ki bugün Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Ramallah'ın,
Kudüs'ün gözü bu meydanda. Halit Meşal'in, İsmail Haniye'nin, Kudüs muhafızı Raid Salah'ın, Mahmud Abbas'ın gözü, yüreği bu meydanda. Mescid-i Aksa'ya Siyonist çizmesi girmesin diye mücadele ederken şehit olan kardeşinin cenazesini defnettikten sonra üstünün başının kanıyla şehit olma nöbetine koşan koca yürekli mücahit ve mücahedelerin gözü, emin olun, bu meydanda. Haktan ve hakikattan yana olanların, ufukta bir umut ışığı arayanların gözü bu meydanda. İnanıyorum ki bu meydana baktıkça yürekleri ferahlıyor. Hüzünleri coşkuya, karamsarlıkları umuda dönüşüyor. İyi ki Türkiye var. İyi ki İstanbul var. İyi ki bizleri unutmayan kardeşlerimiz var diye heyecanlanıyor, gözyaşı döküyorlar. Çünkü bu meydanda Filistin işgal altındayken ben nasıl uyuyabilirim diyen Selahaddin Eyyubi'nin torunları var. 200.000 kişilik Bizans ordusu bize yaklaşıyor denildiğinde 20.000 kişilik ordusuna dönüp baktıktan sonra biz de onlara yaklaşıyoruz diyen Alparslan'ın torunları var. İman varsa imkan da vardır diyen Necmettin Erbakan'ın talebeleri var. Kıymetli kardeşlerim, hiç şüpheniz olmasın ki Gazze'nin olduğu kadar Tel Aviv'in de gözü bu meydanda. Halit Meşal'in, İsmail Haniye'nin, Raid Salah'ın olduğu kadar Netanyahu'nun da gözü bu meydanda. Ama emin olun, onların korkudan bacakları titriyor. Karanlık kapıların arkasında kurdukları ekranlardan bu alana bakıp ebabil kuşları gibi nereden çıktı bu insanlar diye derin bir korkunun içine kapılıyorlar. Bugün burada 80 milyon Türkiye'nin yüreği var. Bugün Yenikapı'da 2 milyarlık İslam aleminin yüreği var. Bugün bu meydanda bir avuç Siyonist tarafından alın teri, emeği sömürülen, hakkı gasp edilen, mazlum ve mağdur 7 milyar insanın vicdanı var. Sizler bugün bu meydandaki duruşunuzla bir kez daha mazlumlara umut, zalimlere korku oldunuz. Muhterem kardeşlerim, bizler elhamdülillah Müslümanlarız. Ve bizler hakkın, adaletin hakim olduğu bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Bizler çifte standardın olmadığı bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Bizler sömürünün olmadığı, herkesin insanca yaşama hakkına kavuştuğu bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Gazze'deki, Kabil'deki, Şam'daki, Bağdat'taki yetimler kadar Washington'un, Londra'nın, Paris'in varoşlarına terk edilmiş evsizlerin de mücadelesini veriyoruz. Bizler kimsenin diniyle, inancıyla uğraşmıyoruz. Bizler Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'e yürüdüğü gibi yürüyoruz. Bizler Sultan Fatih'in
Bizans'a yürüdüğü gibi yürüyoruz. Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'e yürüdüğü gibi yürüyoruz. Çünkü biz zalimlerin zulmünü ortadan kaldırmak, mazlumları kucaklamak için mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle bu yürüyüşümüz yeryüzünde tek bir zalim ve tek bir mazlum kalmayana dek devam edecek. Bugün Yenikapı'da ortaya koyduğunuz bu tablo yürüyüşün en önemli nişanelerinden ve adımlarından birisi olmuştur. Buna inanın. Kıymetli kardeşlerim, konumu, tarihi ve manası ile öne çıkan şehirler vardır. İnsanlığa yol gösteren önderler bu şehirlerde yetişmiş, hak ve adalette insanlığı bu yerlerde davet etmişlerdir. Kudüs bu şehirlerin en önemlilerinden birisidir. Bu itibarla Kudüs sadece bir şehir, bir mekan, mukaddes bir belde değil, ulvi bir dava, vazgeçilmez bir sevdadır. Peygamber Efendimizin miraca çıktığı ulu mekandır. Hakka açılan kalpı zulme karşı direniştir. İlk kıble, ilk istikamettir. Ama hepsinden önemlisi Arabıyla, Acemiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle hepimizin ortak şuuru, ortak paydasıdır. Kudüs, insanlığın adeta turnusol kağıdıdır. Tarihi hakikatler göstermektedir ki Kudüs'e hakim olan yeryüzüne hakim olmuştur. Kudüs'e zulüm getiren yeryüzünü kana bulamış, barış ve huzur getiren yeryüzünde hakkı ve adalete hakim kılmıştır. Muhterem kardeşlerim, öncelikle ifade etmeliyim ki bu duruşumuzu sergilerken ne ile karşı karşıya olduğumuzu iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Bu azgın topluluğun niçin Kudüs'ü başkent yapmaya çalıştığını ve neden Mescid-i Aksa'ya saldırdığını iyi anlamalıyız. Zira doğru teşhis olmadan doğru tedavi uygulanamaz. Bugün karşı olduğumuz şey 5700 senelik bir miktoptur. Bunları söylemek mecburiyetinde hissediyorum. Sırf bugün geldiğimiz noktanın kendiliğinden durduk yere gelmediğini sizlere hatırlatmak istediğim için. Bunlar tam 5700 seneden beri biz dünyanın efendisiyiz. Allah'ın asıl kulları biziz. Cenab-ı Hak bizi insan olarak, diğer kulları da bize hizmet için yaratmıştır. Bundan dolayı biz üstün ırkız diye inanmaktadırlar bu Siyonistler, maalesef bu Yahudiler. Bu inançlarını Tevrat'ın içine de yazmışlar ama aslını Kabala diye bir kitaptan almışlar. Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a göndermiş olduğu Hak Tevrat'ı değiştirmişler. İçine Kabala'yı koymuşlardır. Yani muharref bir kitaba inanmaktadırlar. O muharref kitaba göre şu 3 maddeyi gerçekleştirmeyi planlamaktadırlar. 1. Beni İsrail mensuplarını Filistin'de yeniden toplamak. Bu onların inançlarının bir gereği, en önemli vazifesi. 2.
arz-ı mev'utta Büyük İsrail'i kurmak ve onun emniyetini sağlamak, onun emniyeti için Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin haritasını yeniden çizmek istiyorlar. Ecdadımız geçmişte 19 Haçlı seferini püskürttüğü için şimdi ülkemizin Osmanlı Selçuklu gibi yeniden bağımsız, güçlü bir devlet olmasını istememektedirler. Benim bu söylediklerim sadece bir teori değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım siyasilerin gündeme 30 yıldır istikrarlı bir şekilde getirdikleri hususlardır. 3. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yere Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etmek istemektedirler. Yani Mescid-i Aksa'nın yıkılması onlar için olmazsa olmaz bir şart olarak ortada durmaktadır. Bu 3 vazifeyi yerine getirildiğinde yeryüzünde Mesih'in gelmesi için onlara göre şartlar hazırlanmış olacak. Bu Mesih Beni İsrail'in Mesih'i, ne Hristiyanların beklediği ne de bizim beklediğimiz bir kişi değildir. Hazreti İsa da değildir. Onların inancına göre Davud Aleyhisselam'ın tahtına Yahudi kralı olarak oturacak ve ebedi olarak dünya hakimiyetini Yahudi topluluğu için perçinleyecektir. İşte tam 5700 seneden beri bu inancın peşinde koşmaktadırlar. Anlattıklarımız, unutmayın, bunların dinidir. İnançlarının gereğidir. Bu durumu din olarak gördükleri için bütün bu zulümleri inanarak yapıyorlar. İnançlarının bir gereği olarak yerine getiriyorlar. Onlara göre bundan dolayı bu yaptıkları zulüm olarak görülmüyor. Bu sebeple İsrail ile bu konularda pazarlık olmaz. Pazarlık yapılamaz. Barış sağlanamaz. Bunlarla yol yürünemez maalesef. Hele hele stratejik ittifak hiçbir zaman yerine getirilemez, gerçekleştirilemez. Önce bu gerçeği bilmek mecburiyetindeyiz. Ayrıca bilmeliyiz ki bu inanç doğrultusunda İsrail tek başına değildir. 1897'de tam 120 sene önce Birinci Siyonist Kongresi'nden itibaren 120 yıldır planlı bir çalışma yürütüyorlar. Emperyalist ülkeleri bu maksatla kullanıyorlar. Osmanlı'nın yıkılışı, Balfour Deklarasyonu, bu bölgenin nasıl paylaşılacağını gösteren Sykes-Picot Anlaşması, İkinci Cihan Harbi ve Birleşmiş Milletler'in kuruluşu bu yoldaki kilometre taşlarıdır. Ben bazı konuları biraz detaya girerek anlatma mecburiyetini hissettim. Bunu bilin ki bir komplo teorisi yapmıyorum, çizmiyorum. Sadece tarihi hadiselere vurgu yapma ihtiyacını duyuyorum. Çünkü bunları bilmeden bugün içinde bulunduğumuz noktada meydana gelen hadiseleri doğru değerlendiremeyiz. Bu dünyanın önemli ülkeleri ve etkin yapıları maalesef İsrail'in zulmüne hep sahip çıkmışlardır. İsrail Birleşmiş Milletler'de yüzlerce kere kınansa da aleyhine hiçbir karar alınmamıştır.
daha 2 ay önce Birleşmiş Milletler'in kurduğu bir komisyon tarafından hazırlanan rapor, İsrail'in ırkçı olduğunu tescil ettiği için kamuoyuna açıklanmasının hemen ardından baskıyla geri çektirilmiştir. Bu gücün bir ifadesidir. Bu etkinin bir ifadesidir. Bu bütün dünyanın nasıl kullanıldığının en açık ifadesidir. Biz bunu bir kenara bırakamayız. Bugün içinde yaşadığımız dünyadaki neredeyse bütün uluslararası kuruluşlar İsrail'i kayıtsız ve şartsız korumayı görev olarak kabul etmişlerdir. Bu çerçevede İngiltere Başbakanı May daha kısa bir zaman önce İsrail'in kuruluşunun çok önemli bir adımı olan Balfour Deklarasyonu ki 1917 yılında İngilizler tarafından dile getirilmiştir. Bunun 100. yıl dönümünü kutlayacaklarını ve kutlamayı şerefle yapacaklarını bütün dünyaya ilan etmiştir. 100 yıl sonra biz Balfour Deklarasyonu'ndan başladığımızda 100 sene geçmiş. Birinci Cihan Harbi bitmiş. Osmanlı yıkılmış. Sen hangi Balfour Deklarasyonu'ndan bahsediyorsun diye bizi hafife almaya çalışanlar için söylüyorum. Ben değil. İngiltere'nin Başbakanı May söylüyor bunu. 100. yılını şerefle kutlayacaklarmış. Elbette bize de onun cevabını vermek düşer. Bu itibarla bugün Kudüs'ün savunulması yeryüzünün bütün müstekbirlerine karşı bir başkaldırıdır. Asıl şeref nişanı bu başkaldırı olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, aziz misafirler, milli görüşçüler olarak bizler Kudüs'ü her zaman İslam birliğine giden yolun mihenk taşı olarak gördük. Bu sebeple milli görüş hareketini başlattığımız ilk günden itibaren hep Kudüs'ü ülkemizin ve dünyanın gündeminde tutmak için her sene Kudüs mitingleri yapmayı bir görev olarak gördük. Rahmetli Erbakan hocamızın daha yeni yola çıkarken 1969 yılında Konya'da gerçekleştirdiği ilk miting Kudüs mitingiydi. Hikmet-i ilahi, tarihi bir konu olarak zikretmek mecburiyetindeyim ki aynı şekilde Milli Selamet Partisi'nin kapatılmadan önceki son mitingi de yine Kudüs mitingi olmuştu. Çünkü bütün ihtilaflarımıza rağmen İslam dünyasının üzerinde tartışmasız ittifak ettiği tek konu Filistin'dir, Kudüs'tür, Mescid-i Aksa'dır. Gazze'de patlayan bir bomba Dakka'dan Abuca'ya, Kuala Lumpur'dan İslamabad'a, Jakarta'dan Kahire'ye, Şam'dan Cidde'ye, Tahran'dan İstanbul'a aynı acıyla yürekleri yakmaktadır. Muhterem kardeşlerim, tarih boyunca tevhid ve adalete inananlar olarak bizim ecdadımız Kudüs'ü barış yurdu haline getirmişlerdir. Kuvveti üstün tutan zalimler ise bu kutlu beldeyi zulme boğmuş ve çatışma diyarına dönüştürmüşlerdir. Bugün de durum farklı değildir. Önce Filistinlileri kaba kuvvet zoruyla, tanklarla, füzelerle katlettiler. Geriye kalanları
evlerinden, başlarından göçe zorladılar, göçe mecbur bıraktılar. İsrail'i kurdular. Şimdi de büyük İsrail'i kurmak için çalışıyorlar. Her gün Müslüman katletmekten, kanı akıtmaktan adeta haz alıyorlar. Kendilerine Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiğine inandıkları arz-ı mev'udun tamamını işgal ederek büyük İsrail'i kurmak için her türlü kaosu, terörü, savaşı meşru görüyorlar. Bugün orada yaşanan her türlü anlaşmazlık ve savaşlarda bilelim ki bu hedefe ulaşmak için çıkarılmaktadır. Aziz kardeşlerim, bu durum hepimizin malumu olmalıdır ki Kudüs bugün Siyonizmin topyekün kuşatması ile karşı karşıyadır. Bu kuşatma aynı zamanda küresel bir kuşatmadır. Bu küresel kuşatmaya ancak küresel bir direnişle karşılık verebiliriz. Bu yüzden zaman konuşma zamanı değil, çok çalışma ve şuurla hareket etme zamanıdır. İhtilaflarımızı, farklılıklarımızı kaşıyarak değil, ittifaklarımızı güçlendirerek bu kötü gidişe dur diyebiliriz, bu kötü gidişi engelleyebiliriz. Kudüs'ün kurtuluşu için lafa değil, icraata ihtiyacımız var. Çünkü ırkçı emperyalizm laftan değil, ancak ve ancak güçten anlar. Bu itibarla başta kendi coğrafyamız olmak üzere bütün insanlığa barış ve huzuru getirecek olan İslam Birliği'nin kurulmasını bir an evvel gerçekleştirmeliyiz. Biz İslam Birliği'ni kurmalıyız deyince akıllara hangi İslam ülkesiyle kuracağız sorusu gelebilir. Şunu bilmeliyiz ki bu iş önce inanç işidir. Öncelikle buna inanacağız. Ayrıca biliyoruz ki bu iş kolay bir iş de değildir. Ancak emin olun ki ülkemiz ve coğrafyamız üzerinde emelleri olanlarla bir araya gelmekten daha kolay ve gerekli bir iştir. Aslında bugün İslam Birliği'ni mana olarak ifade eden bir kuruluş var. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı bundan tam 48 yıl önce Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı korumak için rahmetli Kral Faysal öncülüğünde kurulmuştur. Elbette bugün İslam Birliği Teşkilatı adına önemli açıklamalar yapılıyor. Ancak olması gerekenin yanında bu açıklamalar çok cılız kalmaktan ve sadece İsrail'i cesaretlendirmektedir. Bakınız, İslam Birliği Teşkilatı'nın bugün 57 üyesi var. Dünyanın en zengin petrol rezervleri ve doğal gaz kaynakları bu ülkelerdedir. Dünyanın en stratejik geçiş noktaları da bu ülkelerdedir. En zengin su kaynakları, en bereketli tarım arazileri bu ülkelerde. En önemlisi ise dünyanın en genç ve en dinamik nüfusu yine bu ülkelerde, İslam ülkelerindedir. Bu kadar güç ve imkan bizdeyken coğrafyamızın kalbine zulüm ve işgal ile yerleşen İsrail'in bu kadar pervasız hareket edememesi gerekirdi. Bu noktada bazı hususlara vurgu yapmakta bu sebeple fayda görüyorum. Cenab-ı Hakk'ın Filistinli kardeşlerimize bahşettiği
secaate ve cesarete, Filistinli kardeşlerimizin gösterdiği fedakarlığa ve kararlılığa, sergilediği bu azimkarlığa bütün dünya şahit ve hepimiz hayranız. 70 yıldır bu davadan vazgeçmediler. 70 yıldır her türlü güçlüğe göğüs gerdiler. İnanıyoruz ki 70 yıldır bastırılamayan bu direniş, bu mücadele artarak devam edecek ve bir gün mutlaka zaferle neticelenecektir. Filistinli mücahit kardeşlerimiz de, biz Müslümanlar da buna gönülden inanıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki ve şahit oluyoruz ki şehit düşen her Filistinli gencin yerini aynı inanca ve kararlılığa sahip yeni gençler almaktadır ve almaya da devam edecektir. Ey zalimler, ey Siyonistler, size sesleniyorum. Şunu bilin ki her şehit budanan bir ağaca benzer. Hemen peşinden daha çok, daha azimkar nesiller yetişir. Bu sebepledir ki 70 yıldır bütün dünyayı arkanıza almanıza, zulmünüze rağmen bu kutlu direnişi kıramadınız, kıramayacaksınız. Allah'ın izniyle siz bu gerçekleri görmeden hiçbir yere gidemezsiniz. Hala öğrenemediniz mi ki biz bir ölür bin diriliriz. Çünkü biz hak olarak bildiğimiz bir davanın salikleriyiz. Zalimin karşısında asla boyun eğmeyiz. Biz biliriz ki zalimin zulmü varsa mazlumun da ahı vardır. Bu ah arşa yükseldiğinde Cenab-ı Hakk'ın Kahhar ismi celili tecelli eder. Onun karşısında kimse duramaz. İşte burada başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam ülkelerine de sesleniyor. Eğer gücünü gözünüz kesmiyor, gücünüz fiili bir adım atmaya yetmiyorsa, hiç olmazsa şu zalim İsrail'le bütün münasebetlerinizi kesiniz. Sadece Mescid-i Aksa'dan değil, İsrail işgal ettiği bütün topraklardan çekilinceye kadar elçilerinizi geri çağırarak diplomatik ve ticari münasebetlerinizi kesiniz. Yok, İsrail'in Doğu Akdeniz'de çıkardığı gaz varmış. Yok, kapitalist ülkeler nezdindeki itibarı yüksekmiş. Yok bilmem dünya finans kurumlarındaki hakimiyeti tescilliymiş. Bırakın bunları. Biraz da mazlumun yanında yer almaya, hakkın tecellisi için risk almaya, şahsiyetli bir tavır sergilemeye gayret edin. Bilin ki İsrail sadece güçten anlar. Siz bir kararlılık gösterin, bakın sonu nasıl gelecek. Biz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattığımız zaman bütün dünya karşımıza çıkmıştı. Ancak sonuç ne oldu? Biz Allah'ın yardımıyla Kıbrıs çıkarmasını yaptık ve adaya huzur getirdik. İsrail'in şu zulmünü durdurmak için yeni adımlar atalım. Görün Allah'ın yardımı nasıl geldiğini. Muhterem kardeşlerim, bugün Yedi Kapı'daki sizin bu haktan yana vakur duruşunuz inşallah şafağın söküşünün
habercisi olmuştur. Bizim inancımızda karamsarlığa yer yoktur. Yekse yer yoktur. Karanlığın en kesif olduğu an, şafağın en yoğun, yakın olduğu andır. Biz buna inanırız. Sözlerimi Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle toparlıyorum. Efendimiz buyuruyor ki, bir kötülük, bir zulüm görürseniz onu elinizle düzeltin. Elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle bu düşüncenizi ifade edin. Dilinizle de düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa o zaman hiç olmazsa bu zalimlere kalbinizle buğz edin. Sizler bugün burada en gür seda ile zulme karşı çıktınız. Zalimlere meydan okudunuz. Hiç şüpheniz olmasın. İnşallah bu zulmü elimizle durduracağımız günler yakındır. Bu günler gelecektir. Bu dua ve temenniyle katılımınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Biz inanıyoruz ki zafer yakın. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah kazanızı mübarek eylesin. Yar ve yardımcınız olsun. İnşallah Kudüs'ün kurtuluşu için bir gün hep birlikte onu kutlamak üzere ayağa kalkalım. Esselamu Aleyküm.